Çok etkileyici bir makineyle karşınızdayız. Ticari makineler arasında böyle tezgah altı makineleri son zamanlarda görmeye başladık. Rocket Espresso Sottobanco ile tamamen yeni bir çığır açmış. Tezgahta tabii çok aklımızı karıştırmasın. Şu anda bir öğütücümüz var. Seado'nun Hero serisi. Bu bambaşka bir şey. Onun için tam bir ayrı bir video konusu. Ona çok girmiyoruz. Ama şu anda işte kahvelerimizi yaparken kullandığımız bir değirmen burada. Şimdi Sottobanco nedir? Tezgah altı anlamında under counter sistemler var biliyorsunuz. Makina, espresso kahve makinesi, ticari makineler genellikle büyük olduğu için tezgahların üstünde duruyorlar. Hep böyle makineleri görmeye alışığız. Espresso makinesi dediğimiz zaman bizim için tezgahın üstündeki işte o kocaman makine söz konusu oluyor. Renkleriyle, desenleriyle, şekilleriyle bulundukları atmosfere, dekorasyona katkı da sağlıyorlar. Bildiğimiz gibi bu buhar kazanı, espresso makinesinin en önemli kısmı buhar kazanı. O makinelerin içerisinde böyle yatay pozisyonda durduğu için de böyle büyük bir hacme ihtiyaç duyuyor. Fakat zamanla görülüyor ki artık baristaların müşterileriyle sohbet etmeleri, kahveyi anlatmaları, sadece o makinenin arkasında gizlenmektense biraz daha ortaya çıkmaları gerekmekte. Böyle bir ihtiyaç son zamanlarda oluşmaya başladı. Niye oluştu? Bu tabii 3. nesil kahveciliğin gelişmesiyle de oluşan bir durum. Kahveyi anlatıyoruz, insanlar soruyorlar. İçtikleri kahvenin özelliklerini duymak istiyorlar. Farklı farklı kahve türleri hakkında belki sorular gelebiliyor. Yani barista müşterisiyle sürekli bir iletişim halinde. Bu iletişimi daha da iyi hale getirmek için, araya bir kesinti koymamak için işte böyle tezgah altı sistemler düşünülmeye başladı. Şimdi burada ne var? Gördüğünüz gibi 2 tane grup var. Biz biliyorsunuz kahvenin aktığı kısma grup diyoruz, kahve grupları. Şu anda 2 gruplu bir ticari espresso kahve makinesi var karşımızda. Peki buhar kazanı nerede? Ayar özellikleri olan işte DOS programı vesaire, işte diğer ufak teknik ayarları yapabileceğiniz diğer teknik kısım nerede? İşte o da tezgahın altında. Yani burası buzdağının üstü, bir de bu buzdağının altı var. Sadece düz bir tezgah. İster mermer olur, ister ahşap olur, ister başka bir malzemeden yapılmış olur. Barınızın tezgahını düşünün. Bu grupları buraya belirli ölçülerde delikler oluşturarak, alt tarafından sıkarak, sistem buna göre hazırlanmış, şablonu var, yerleştirebiliyorsunuz. Sıcak su ayrı bir kule sistem içerisinde. Espresso grupları ayrı bir kule sistem içerisinde. Şimdi benzer makineler var, mutlaka görüyorsunuz. Buhar için ayrı bir ünite oluyordu genelde. Sıcak su pek olmuyordu. Başka bir sistemlerle bu iş gideriliyordu bir şekilde. Fakat Rocket Sottobanco sisteminde tamamen ticari makinelere alıştığımız ne varsa onların hepsini kompakt bir şekilde sistemin içerisine dahil etmiş. Yani grupların yanında, her grubun hemen yanında buhar vanaları var ve buhar çubukları burada gördüğünüz gibi 2 grupluysa 2 tane sistemin içerisinde mevcut. Sıcak su da aynı şekilde hemen sistemin yanında mevcut. Sıcak su biliyorsunuz Americano için sıklıkla kullandığımız bir ihtiyaç artık. Bunu da sisteme dahil etmiş Rocket Espresso. Grupların üzerinde ayar mekanizmaları var. Yani burada biliyorsunuz dozlama programları yapıyoruz biz. Single espresso için ya da double espresso için düğmeler var. Bu düğmelere biz doz programlıyoruz. Akması gereken miktardaki kahve burada hafızaya alınıyor, set ediliyor ve sistemde duruyor. Bu 6 tuşlu bir
kumanda paneli. 4 tuşlu olarak da bu sipariş edilebiliyor. Yani mesela 6 tuşlu olduğu zaman burada bir tane P tuşu var. Zaten bu manuel tuştur genelde ve DOS programlamasına da yardımcı olur. Single espresso, double espresso daha uzun, lungo diyebileceğimiz bir single espresso ve lungo diyebileceğimiz bir double espresso düğmeleri bu kumanda panelinin üzerinde mevcut. Yeni bir şey var, o da flash tuşu. Buraya ilave bir flash tuşu koyulmuş. Ne demekti? Kahveyi portafiltreye alıp makineye takmadan önce bir önceki yapmış olduğunuz kahvenin gruptaki kalıntılarını temizlemek için baristalar hızlıca bir flash yaparlar. Yani sıcak su geçirirler çok kısa süreli. Bunu da diğer tuşları kullanarak genelde yaparlardı. Artık Rocket Espresso buraya bir flash tuşu koymuş ve bu işi rahatlıkla yapabiliyor. Aynı özellikler diğer grupta da var. Şurada dediğim gibi 2 grup mevcut ama bunu 3 gruplu olarak da sipariş edebilirsiniz. Dediğim gibi her grubun yanında bir buhar vanası ve buhar çubuğu mevcut. Buhar çubukları el yakmıyor. El yakmayan sistem olarak hazırlanmış. Aynı zamanda da bu sistem oldukça kuru bir buhar verebiliyor. Bunun için zaten sistemin içerisinde bir takım ayarlar var. Çok kolay ayarlar yapılabiliyor menü içerisinde. Biraz sonra size onu da kısaca bahsetmek istiyorum. Daha sonra da beraber bir kahve yaparız. Ama öncelikle söylemek istediğim bir şey daha var. Bu kuleler tabii heybetli bir yapıları var. Espresso kazanları direkt bu kulelerin içerisinde. Aşağıda 9 litrelik bir buhar kazanı var. Espresso kazanları ise tamamen burada ve grup espresso kazanından uzakta değil. Bu niçin önemli? Isı stabilitesi için özellikle tercih edilen bir durum. Zaten gruplar espresso kazanlarına satüre bir şekilde yani kesintisiz bağlantı halinde. Mükemmel bir makine olmuş. Çok beğendik. Rocket buraya güzel bir R logosu koymuş. Başka bir detay yok. Pırıl pırıl paslanmaz çelik tamamıyla. Kahve yapmaya geçebiliriz ama öncelikle bir menüyü anlatmak istiyorum. Peki. Evet, Fatih. Soru geliyor galiba. Evet. İlla bunu su tesisatına bağlamamız mı lazım yoksa ben bunu herhangi bir yerde bir fuarda, standta kullanabilir miyim? Kesinlikle kullanabilirsin. Şimdi su tesisatına da bağlanabilir. Biz mesela şu anda böyle bir tezgah yaptık ve bu tezgahı bazı fuarlarda da kullandık. O zaman ne oluyor? Su kaynağı olarak tezgahın içerisine bir temiz su damacanası koymak gerekiyor. Su girişi damacananın içerisine salınıyor. İşte bazen bunu bir pompayla kullananlar var ya da direkt damacanadan çekiş şeklinde su tedariği damacanadan mobil bir şekilde yapılıyor. Yani bu tezgahı al, kafenin dışına koy, istiyorsan müşterilerine yakın ol, sadece bir elektrik kaynağının yanına çekmen lazım. Bir tane de gider damacanası koyabilirsin altına. Böylelikle kahveni kafenin içinde değil, kafenin dışında da rahatlıkla yapabilirsin. Yani müşteriye gidebilirsin, onlar sana geleceğine. Peki şuradaki 92 nedir abi? Çok güzel, bunu biraz önce anlatmadım. Sen hemen beni uyarıyorsun Nefis. Her grubun önünde grup ısılarını gösteren bir gösterge ekranı var. Bu küçücük ekran aynı zamanda espresso yaparken shut timer vazifesine dönüşüyor. Yani PID'nin ayarlamış olduğumuz grup ısıları 93 derece, 92 derece, 94 derece her neyse burada kendisini gösteriyor. Menüden değiştirildiği zaman değişikliği burada gözle takip edebiliyorsunuz. Kahve yaparken de shut timer oluyor. Kısaca tezgah altı üniteyi göstereyim. Açma kapama düğmesi. Burada dijital ekranımız var. Şu anda yukarıda kazan ısısı, ayarlanmış olan kazan ısısı ve basıncını gösteriyor. Hemen altında da şebeke
basıncını gösteriyor. Yani normal manometre olarak gördüğümüz, analog olarak görmeye alışık olduğumuz makine değerlerini burada dijital olarak görüyoruz. Aynı zamanda bu ekran bizim biraz sonra bazı parametreleri değiştirirken takip edeceğimiz ekranımız olacak. Burada bir sıcak su ve soğuk su mikseri var. Bu da biraz önce tezgah üstünde göstermiş olduğum sıcak su musluğunun akmasını istediğimiz ısı derecesi için ayarlanabilecek bir mikser. Böylelikle sadece 120 derece gibi kazandan gelen ısıyı değil, işte 80-90 derecelerde sıcak su, çay için de olabilir bu, alıp kullanabiliyorsunuz. İçeride BBT'nin arıtma sistemi var biliyorsun. Ben şimdi menüyü göstermek istiyorum. Menüyü grupların üstündeki kumanda tuşlarından yönlendireceğiz. Menüde en başta işte servis kazanın ısısı var. Hemen altında da grupların ısılarını görüyoruz. Burada değerleri ben istediğim gibi değiştirebiliyorum. Mesela burada 92 derece, 91,5 ya da tekrar yukarıya 92-93 derece gibi istediğim grubu ayarlayabilirim. İkinci grup. Daha sonra ön demleme. Tabii ki ön demleme özelliği de var makinemizde. İstersek bunu işte 2 saniye, 3 saniye gibi ön demleme yapabiliriz. Hemen daha sonra ne var? Tarih özelliği var. Bunlar tabii açılış kapanış zamanlarını da belirlemek mümkün bu makinelerin. Ve böylece sabah belli bir saatte açılıp akşam belli bir saatte kendinden standby moduna geçebiliyor. İşte lisan var. Daha sonra bu setting tuşuna geldiğimiz zaman bu kısımda farklı özellikler var. Buraya tabii ki ileri özelliklerdeki menü olduğu için özel password ile giriyoruz. Herkes değiştirmesin diye. Buradaki parametreleri de istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Özellikleriyle oynayabiliriz. Buradan da devam ediyorum. İşte yapılan kahve miktarları vesaire, bunların hepsini görebiliriz. Yapılan doz programları, işte bakım süreleri, ne kadar zamanda bir yapılması gerekiyor gibi özellikleri de buradan, hatta su filtresine kadar bile gelip değişiklikleri yapabiliyoruz. Espresso makinesinin Wi-Fi özelliği de var. Buraya da girdiğiniz zaman yapmış olduğu yayın ve bazı özellikleri de cep telefonu üzerinden girip değişiklikler yapmanız mümkün bazı parametrelerde. Bu şekilde menüden de çıkıyorum geriye giderek ve tekrar normal pozisyonuna dönmüş oluyoruz.